Çin, ekonomisiyle, teknolojik atılımlarıyla ve üretim kapasitesiyle yükselen bir güç. İran ise kuşatılmışlığı ve yaptırımları kırmak isteyen bir enerji devi. Çin'in İran'da rafineri işlettiği de söyleniyor, devasa kripto para maden çiftlikleri kurduğu da. Hatta bugün İran'da yaşanan ağır enerji krizinin sebeplerinden birinin bu olduğu iddia ediliyor. Özellikle Çin'in İran'a, İran'ın Çin'e birçok konuda ihtiyacı var ve bu iki ülkede ABD karşıtı söylemlerle ön plana çıkıyor. Yani ideolojik olarak bir paydaşlık da var. Ama bu iki ülkenin birbirine tam olarak güvendiğini ve tamamen koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyebilir miyiz? Özellikle İran açısından bu durum biraz zor. Gelin biraz daha yakından bakalım. Bugün GZT 10.10'da İran ile Çin ilişkilerini genel bir çerçevede ele alacağız. İçeriye geçmeden bu ve benzeri içeriklere daha fazla ulaşmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. GZT 10.10 başlıyor. İran ve Çin arasındaki ilişkilerin kökleri 2000 yıldan fazla bir geçmişe dayanıyor. İpek Yolu bu kadim ilişkinin en önemli simgesi olarak öne çıkmakta. Milattan önce 200'lerden itibaren antik Pers ve Çin medeniyetleri arasında malların, fikirlerin ve teknolojilerin aktığı bu yol karşılıklı etkileşimin ana arteri oldu. Han Hanedanlığı döneminde Çin'in ünlü diplomatı Jiang Qian'ın Orta Asya seferleri Partlar dönemindeki İran ile ilk temasları başlattı. İpek ticareti bu dönemde o kadar önemliydi ki Partlar İpek Yolu'nun doğu-batı ticaretine tekel konumuna geldi. Sasani İmparatorluğu döneminde ilişkiler zirveye ulaştı. Sasani hükümdarı 1. Şapur, Çin'le yoğun diplomatik ilişkiler kurdu. İki imparatorluk arasında sadece kara değil, deniz ticareti de gelişti. Siraf Limanı üzerinden yapılan ticaret Basra Körfezi'ni Çin'e bağladı. Güney Çin'de bulunan çok sayıda Sasani sikkesi bu ticaretin canlılığını gösteriyor. Tang Hanedanlığı dönemi ise kültürel etkileşimin en yoğun olduğu dönemdi. İranlı müzisyenler, dansçılar ve zanaatkarlar Çin sarayında büyük bir itibar gördü. Özellikle İran müziği ve dansı Çin saray kültürünü derinden etkiledi. İranlı tüccarlar bugünkü Şian şehrinde önemli bir topluluk oluşturdu. Bu dönemde İran'dan Çin'e giden mallar arasında değerli taşlar, parfümler, halılar, at ve deve öne çıkıyordu. Çin'den İran'a ise ipek, porselen, kağıt ve çay gidiyordu. Zerdüştlük ve Maneizm gibi İran dinleri de İpek Yolu üzerinden Çin'e ulaştı. Dönemin Uygur Türklerinin Maneist olması ve kullandıkları alfabe de bu etkileşimin bir sonucu zaten. İran ve Çin arasındaki modern ilişkilerin temelleri 20. yüzyılın başlarında atıldı. 1911'de Roma'da imzalanan konsolosluk ve adli anlaşma iki ülke arasındaki ilk resmi diplomatik adım oldu. Çin Cumhuriyeti döneminde ilişkiler daha çok prestij diplomasisi üzerinden ilerledi. 1920'de bir dostluk anlaşması imzalandı. 1934'te İran, Şangay'da bir konsolosluk açtı. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilişkilerde duraksama yarattı. İran başlangıçta komünist hükümeti tanımakta tereddüt etti ve Tayvan'la ilişkilerini sürdürdü. Soğuk Savaş'ın ideolojik kamplaşması bu dönemde ilişkileri sınırladı. Zira dönemin İran Şahı ABD'nin ve Batı'nın müttefiki durumundaydı ve uluslararası konularda Batı ile aynı şekilde pozisyon alıyordu. 1971'de önemli bir dönüm noktası yaşandı. İran, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı. Bu karar uluslararası toplumun Pekin'i tanıma eğilimiyle uyumluydu ve iki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı açıldı. 1979 İran İslam Devrimi ilişkilere yeni bir boyut kazandırdı. İlk belirsizliklere rağmen iki ülke Batı hegemonyasına karşı ortak bir zeminde buluştu. İran-Irak Savaşı sırasında Çin'in İran'a silah desteği ilişkileri daha da güçlendirdi. 1980'lerin sonu ve 1990'larda ekonomik ve askeri işbirliği derinleşti. Çin, İran'ın enerji sektöründe kritik bir ortak haline geldi. Altyapı projelerinden askeri kapasiteye kadar pek çok alanda işbirliği gelişti. Bu süreç günümüzdeki stratejik ortaklığın temellerini attı. Çin'in İran'la ilgilenmesinin arkasında çok katmanlı stratejik çıkarlar var. Her şeyden önce İran, Çin'in enerji güvenliği için kritik önem taşıyor. İran'ın zengin petrol ve doğalgaz kaynakları Çin'in artan enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir alternatif oluşturuyor. Kuşak ve yol girişimi de bu ilginin temel nedenlerinden biri. İran'ın coğrafi konumu Doğu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bu mega projede kilit rol oynuyor. İran üzerinden geçecek ticaret yolları ve altyapı projeleri Çin'in Avrasya'daki ekonomik etkisini güçlendirecek. Jeopolitik dengeler de Çin'i İran'a yakınlaştırıyor. ABD ile artan rekabet ortamında Çin, İran gibi stratejik ortaklara ihtiyaç duyuyor. İran'la kurulan ortaklık çok kutuplu bir dünya düzeni hedefleyen Çin'in Batı etkisini dengeleme stratejisi de hizmet ediyor. Bütün bunların yanında ekonomik fırsatlar da göz ardı edilemez. İran büyük bir tüketici pazarı sunuyor. Enerji, altyapı ve teknoloji gibi sektörlerde önemli yatırım imkanları var. Yaptırımlar nedeniyle batılı şirketlerin çekildiği İran pazarı Çin için cazip fırsatlar barındırıyor. Bölgesel istikrar ve güvenlik de Çin için önemli. İran'ın bölgedeki etkisi Çin'in Orta Doğu'daki ekonomik girişimlerin başarısı için kritik. Bu yüzden Çin, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini destekliyor. Kısacası Çin'in İran'a ilgisi enerji ihtiyacından stratejik altyapı projelerine, jeopolitik dengelerden ekonomik çıkarlara kadar uzanan kapsamlı bir stratejinin parçası.
İran'ın Çin'le yakınlaşması özellikle ABD'nin yaptırımlarına karşı bir doğuya bakış stratejisinin parçası. Bu strateji hem ekonomik hem de jeopolitik çıkarlara dayanmakta. Ekonomik açıdan Çin, İran için de hayati önem taşıyor. İran'ın en büyük ticaret ortağı konumundaki Çin, yaptırımlar altındaki İran ekonomisi için adeta bir can simidi. Özellikle petrol ihracatında Çin'in rolü kritik. Batılı şirketlerin çekildiği alanlarda Çin yatırımları büyük boşluk dolduruyor. Altyapı yatırımları da İran için önemli bir motivasyon. Çabahar Limanı'nın geliştirilmesinden demiryolu projelerine, telekomünikasyon altyapısından enerji yatırımlarına kadar pek çok alanda Çin sermayesi İran'a akıyor. Kuşak ve yol girişimine katılım da İran'a bölgesel bağlantılarını güçlendirme fırsatı sunuyor. Jeopolitik açıdan da Çin vazgeçilmez bir ortak. ABD'nin baskısına karşı Çin'de kurulan ittifak İran'a önemli bir denge unsuru sağlıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik de bu stratejik ortaklığı güçlendiriyor. Güvenlik alanındaki işbirliği de derinleşiyor. Ortak askeri tatbikatlar, siber güvenlik alanında işbirliği ve teknoloji transferi İran'ın savunma kapasitesini arttırıyor. Özellikle drone teknolojisi ve füze programlarında Çin'in desteği dikkat çekiyor. Kısacası İran'ın Çin'le ilişkileri sadece ekonomik değil, stratejik bir tercih. Bu ilişki İran'a hem yaptırımlara karşı direnme gücü veriyor, hem de bölgesel ve küresel dengelerde yeni bir pozisyon kazandırıyor. İran ve Çin arasında Mart 2021'de Tahran'da imzalanan 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir boyuta taşıdı. 400 milyar dolarlık yatırım hedefini içeren bu anlaşma kapsam bir stratejik işbirliği belgesi niteliğinde. Ekonomik işbirliği anlaşmanın temelini oluşturuyor. Petrol ve madencilik sektörlerinde yatırımlar, sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi, ulaşım ve tarım alanlarında işbirliği öngörülüyor. Çin, İran'ın petrol ve doğalgaz sektörüne büyük yatırımlar yapacak, bunun karşılığında indirimi petrol alma garantisi alacak. Altyapı yatırımları anlaşmanın önemli bir boyutu. Bankacılık, telekomünikasyon, limanlar, demiryolları, sağlık ve bilişim teknolojileri gibi sektörlerde Çin'in büyük yatırımları planlanıyor. Özellikle Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi ve yeni demiryolu hatlarının inşası öncelikli projeler arasında. Askeri ve güvenlik işbirliği de anlaşmada yer alıyor. Ortak askeri tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve savunma teknolojisi transferi öngörülüyor. Siber güvenlik alanında da kapsamlı işbirliği hedefleniyor. Kültür ve turizm alanındaki değişimler de anlaşmanın ilginç bir boyutu. İki ülke arasında turizmin geliştirilmesi ve kültürel alışverişin arttırılması halklar arası bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu anlaşma İran'ın uluslararası yaptırımlara karşı elini güçlendirirken Çin'e de Orta Doğu'da stratejik bir dayanak noktası sağlıyor. Başka bir deyişle bu anlaşma iki ülkenin Batı etkisini dengeleme ve jeopolitik konularını güçlendirme hedeflerini yansıtıyor. Ancak anlaşmanın tüm detaylarının kamuoyuna açıklanmamış olması bazı soru işaretlerine de yol açıyor. Çin'in İran'a sağladığı teknolojik destek çok geniş bir alanda ilerliyor. En önemli başlıklardan biri uzay ve uydu teknolojileri. 2015'te Çin, Baidu Uydu Navigasyon Sistemi teknolojisini İran'a transfer etmeyi kabul etti. Bu kapsamda İran'da Baidu yer istasyonları kuruluyor ve uzay veri toplama merkezi oluşturuluyor. Bunun yanında askeri teknoloji transferi stratejik önem taşıyor. Çin, İran'a hafif silahlardan taktik balistik füzelere, gemi savar füzelerden hava savunma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede askeri teknoloji sağlıyor. Özellikle bölge erişimi engelleme, bölge yasaklama sistemleri konusundaki işbirliği dikkat çekici. Dijital gözetim ve siber güvenlik alanındaki işbirliği kapsamlı. Çin, İran'ın akıllı şehir altyapısının kurulmasına yardımcı oluyor. Yüz tanıma sistemleri, yapay zeka destekli güvenlik kameraları ve veri analiz teknolojileri bu işbirliğinin parçaları. Yapay zeka alanında da önemli işbirliği var. 25 yıllık stratejik anlaşma yapay zeka teknolojilerinin transferini de içeriyor. Bu teknolojiler hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılıyor. Altyapı teknolojileri de önemli bir başlık. Çin şirketleri Tahran, Kum, İsfahan yüksek hızlı tren hattı gibi büyük projelerde yer alıyor. Bu projeler İran'ın ulaşım altyapısını modernize ediyor. Keza nükleer teknoloji transferi de önemli alanlardan bir tanesi. Çin, İran'ın nükleer programına teknoloji ve makine transferiyle katkı sağlıyor. Bu işbirliği İran'ın nükleer altyapısının gelişmesine yardımcı oluyor. Az önce de değindiğim gibi İran'a yönelik ABD yaptırımlarına karşı Çin'in desteği oldukça önemli. 2024 itibariyle Çin, İran petrol ihracatının yaklaşık %90'ını satın alarak Tahran için hayati bir gelir kaynağı oluşturdu. Yaptırımları aşmak için yaratıcı yöntemler kullanılıyor. Gemiden gemiye transfer yöntemi ve takip sistemlerini devre dışı bırakan karanlık filo operasyonları petrol ticaretinin devamını sağlıyor. Bu yöntemler yaptırımların etkinliğini önemli ölçüde azaltıyor. Az önce de bahsettiğim 2021'de imzalanan 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması yaptırımlara karşı uzun vadeli bir koruma sağlıyor. Çin'in altyapı, enerji ve telekomünikasyon sektörlerindeki yatırımları İran ekonomisine nefes aldırıyor. Finansal alanda da alternatif mekanizmalar geliştiriliyor. Yerel para birimleriyle ticaret ve takas anlaşmaları dolara olan bağımlılığı azaltıyor. Çinli bankalar İranlı şirketlere finansal hizmetler sunmaya devam ediyor. Siyasi alanda da Çin'in desteği güçlü. ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkıyor ve bunların kaldırılması için çağrıda bulunuyor. Çinli yetkililer İran'ın egemenliğini destekliyor ve ABD politikalarının bölgesel istikrarı bozduğunu vurguluyor. Suudi Arabistan ve İran arasında diplomatik ağırlığını koyarak bölgede ABD'ye karşı bir etki alanı yaratmaya çalışıyor.
Keza İran'ın gerek BRICS üyeliğine kabulü, gerek Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğinin kabulüyle Çin, İran'ın siyasal izolasyonuna çözümler sunarak kendisine daha fazla alan açıyor. Bu çok yönlü destek sayesinde İran, yaptırımların etkisini sınırlı tutmayı başarıyor ve alternatif ekonomik kanallar geliştiriyor. Çin'in sağladığı bu ekonomik can damarı ve diplomatik destek İran'ın yaptırımlara karşı direncini arttırıyor. İran ve Çin arasındaki askeri işbirliği özellikle son dönemde stratejik ortaklık çerçevesinde kendisini gösteriyor. 2024 yılının Mart ayında Umman Körfezi'nde gerçekleştirilen Çin-İran-Rusya ortak deniz tatbikatı bu işbirliğinin en güncel örneği oldu. Üst düzey askeri temaslar da yoğunlaşıyor. 2022'de Çin Savunma Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı reisiyle yaptığı görüşmeler askeri işbirliğinin arttırılması konusunda önemli kararların alınmasını sağladı. Ve elbette video boyunca değindiğim üzere 2021'de imzalanan 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması askeri işbirliğine yeni bir boyut kazandırdı. Anlaşma ortak askeri eğitim programlarından istihbarat paylaşımına kadar geniş bir yelpazede işbirliğini öngörüyor. Askeri eğitim ve teknoloji transferi de işbirliğinin önemli bir parçası. Çin, İran'ın askeri kapasitesini arttırmak için hem personel eğitimi hem de savunma teknolojileri alanında destek sağlıyor. Özellikle iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliği operasyonel uyumluluğun arttırılmasını hedefliyor. Bu askeri ortaklık bölgesel güvenlik dinamiklerini de etkiliyor. İki ülke özellikle ABD'nin bölgedeki etkisine karşı bir denge unsuru oluşturmaya çalışıyor. Ortak tatbikatlar ve stratejik işbirliği bu dengeleme çabasının somut göstergeleri. Ancak işbirliğinin bazı sınırları da var. Çin, İran'a yapacağı askeri yardımın dozunu uluslararası tepkileri göz önünde bulundurarak ayarlıyor. Yine de iki ülke arasındaki askeri ortaklık hem bölgesel hem de küresel güç dengelerini etkilemeye devam ediyor. Çin'in İran'ın nükleer programına yaklaşımı, nükleer silahların yayılmasını önleme ve İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkını destekleme arasında hassas bir denge gözetiyor. Kapsamlı ortak eylem planı konusunda Çin tutarlı bir politika izliyor. Tüm tarafları anlaşmaya uymaya çağırıyor ve bölgesel istikrar için anlaşmanın önemini vurguluyor. Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması müzakerelerinde kritik bir arabulucu rolü üstleniyor ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını savunuyor. Diplomatik alanda Çin liderliği İran'ın nükleer programı ile ilgili anlaşmazlıkların hızla çözülmesi çağrısında bulunuyor. İran'ın meşru haklarını desteklerken uluslararası anlaşmalara uyum konusunda da teşvik edici bir rol oynuyor. Birleşmiş Milletler çerçevesi dışında uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor. İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili endişelerin çok taraflı yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini savunuyor. Özellikle ABD'nin maksimum baskı politikasına karşı çıkıyor. Çin aynı zamanda bölgesel nükleer silahsızlanmayı da destekliyor. Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması fikrini savunurken İsrail'in nükleer programını da eleştirel yaklaşıyor. Bu yaklaşım Çin'in küresel nükleer düzendeki dengeleyici rolünü yansıtmakta. İran ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi uzlaşıda Çin'in arabuluculuğu dönüm noktası oldu. 2016'da Suudi Arabistan'ın Şii din adamı Nimr el-Nimr'i idam etmesi ve ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yapılan saldırılarla kopan ilişkiler Çin'in girişimiyle yeniden kuruldu. 2023 Mart'ında Pekin'de gerçekleşen gizli görüşmeler sonuç verdi. İki ülke diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma ve 2 ay içinde büyükelçiliklerini açma konusunda anlaşmaya vardı. Çin'in arabuluculuk başarısının arkasında taraflara karşı stratejik tarafsızlığı ve her iki ülkeyle de güçlü ikili ilişkileri vardı. Bu arabuluculuk küresel güç dengelerinde önemli bir değişimi de işaret etmekte. Birçok analist tarafından geleneksel olarak Batı'nın etkili olduğu bir bölgede Çin'in başarılı diplomasi yürütmesi, uluslararası ilişkilerde çok kutuplu bir düzene geçişin işareti olarak yorumlanmakta. İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi, Yemen'den Lübnan'a kadar pek çok bölgesel çatışmanın çözümüne katkı sağlayabilir. Bu durum her iki ülkenin de çıkarlarının olduğu çatışma bölgelerinde gerilimleri azaltma potansiyeli taşımakta. Bu yakınlaşmanın ekonomik ve enerji boyutu da önemli. Orta Doğu enerji kaynaklarının en büyük tüketicilerinden olan Çin, İran ve Suudi Arabistan arasındaki barışı teşvik ederek kendi enerji güvenliğini de garanti altına almaya çalışıyor. Bu başarılı arabuluculuk Çin'in artık sadece ekonomik değil, diplomatik bir süper güç olarak da yükselişini gösteriyor diyebiliriz. Keza bu durum bölgesel çatışmaların çözümünde yeni aktörlerin rol alabileceğinin de işareti. İran ve Çin arasındaki ilişkiler son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. 2000 yıllık geçmişe sahip bu ilişkiler bugün ekonomiden teknolojiye, askeri alandan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede ilerliyor. 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması bu ilişkilerin geldiği noktayı gösteriyor. Ancak her stratejik ortaklıkta olduğu gibi burada da tarafların çıkarları ve öncelikleri farklılaşabiliyor. İran'ın bölgesel hedefleri ve Çin'in küresel hesapları zaman zaman bu ilişkiyi test edebiliyor ki bu da İran'da Çin'e karşı bir güvensizlik yaratıyor. Keza İran içinde de Çin'e karşı dikkatli olunması gerektiği, denge yürütmek isterken bağımsızlığı yitirme riski olduğu gibi yorumlar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde bu ikili ilişkilerin nasıl şekilleneceği ve bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam edecek. Videoyu bitirmeden önce eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu ve benzeri içeriklerden daha çok haberdar olmak istiyorsanız bu videoyu beğenebilir, GZT'ye abone olabilir ve bildirimini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yaptırımları aşmak için yaratıcı yöntemler kullanılıyor.
Gemiden gemiye transfer yöntemi ve takip sistemlerini devre dışı bırakan karanlık filo operasyonları petrol ticaretinin devamını sağlıyor. Bu yöntemler yaptırımların etkinliğini önemli ölçüde azaltıyor.